Yeni bir video serisinden merhaba dostlar. Neokardina kardeşlere ait rehber niteliğinde olacak bu serinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce Cardina Aquarium'u kuruyorum adı altında bir seri yapmıştık. Cardinalardan sonra da Neokardina karideslerle ilgili bir seri yapmayı düşündüm. Çünkü akvaryum hobisinde en çok bakılan ve tercih edilen karides türleri Neokardina karidesler. Cardina karideslere nazaran daha fazla deneyimim ve bilgim olduğu için bu seriyi biraz daha uzun ve detaylı anlatacağım sizlere. Ve bu Neokardina karides serisinde de tamamen kendi deneyimlerimi, araştırmalarımı, usta hobicilerden öğrendiklerimi size şeffaf bir şekilde aktaracağım. Lafı daha fazla uzatmadan Neokardina karides serimizin birinci bölümüne başlayalım. Bu video serisinde Google'a yazdığınız zaman karşınıza çıkan ya da yapay zekaya sorduğunuz zaman sizi sıkıcı bilgilerin olduğu, uzun uzun metinlerin olduğu ya da konuşmanın olduğu bir video yapmayı düşünmüyorum. Tamamen size pratik ve işinize yarayacak bilgilerden bahsedeceğim. Birinci bölümümüzde de size naçizane Neokardina karides nedir, ne çeşitleri vardır gibi onlardan birazcık bahsedip canlıları size tanıtacağım. Akvaryum hobisinde en çok tercih edilen türler Neokardina karideslerdir arkadaşlar. Çünkü adaptasyonu ve bakım şartları diğer karides türlerine nazaran daha kolay ve basittir. O yüzden ülkemizde de en çok tercih edilen karides türlerinin başında geliyor. Çok sıkıcı olmamakla birlikte şuraya da karideslerin bir soy ağacını koyacağım. Nereden geliyor gibi. Çünkü detayını ben de ezbere bilmiyorum. Nereden geldiğini siz de görün diye hemen şuraya renk tablosunu koyuyorum. Yine Neokardina karideslerin en çok tercih edilme sebeplerinden biri de dinlendirilmiş çeşme suyunda bakabiliyor olmamız ve çok az gereksinim duyuyor olmaları. Neokardina karides bakmak için de sadece bir akvaryum, dinlenmiş çeşme suyu, pipo filtre, birazcık da mos ve aydınlatma yetebiliyor. Yani aslında hobiye yeni başlayan ya da başlamayı düşünenlere de benim tavsiye ettiğim ilk canlılar Neokardina karidesler. Genelde beta, lepistes ya da Japon balığı gibi canlılar tavsiye edilirken ben özellikle Neokardina karides bakımını ve Neokardina karides akvaryumu kurmalarını tavsiye ediyorum. Size hızlıca ülkemizde en çok tercih edilen Neokardina karidesleri sıralayayım ve hakkında bilgi vereyim. Öncelikle renklerden örnek vermem gerekirse siyah, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, beyaz, şeffaf. Böyle renk skalası var Neokardina karideslerin. Bunlara göre de hem geldiği soydan hem de renklerine göre ünvan alıyorlar. Tabii ben size bunları sayarken insanlık hali şu an aklıma gelmemiş ve unutmuş olabilirim. Dediğim gibi metinden vesaireden okumuyorum. Tamamen kafadan size aktarıyorum. Eğer hatalı ya da yanlış, eksik söylediğim olsa yorumlarda belirtirseniz o açımızı da kapatırız. Neokardinaların renklerine göre, türlerine göre ufak ufak bilgiler vererek ilerleyelim. Mavi karideslerden başlamak gerekirse bunun en başında olan, bence de en güzel karides olan mavi kadife karidesler. Mavi kadife karidesler renk tonları en koyu, laciverte yakın, hatta lacivert mavi Neokardina türleridir arkadaşlar. Genelde mavi melek karideslerle karışık satılır veya bakılır. Çok fazla ayrımı yapılmıyor ama mavi kadife Neokardinalar görsel olarak daha tok renge sahip ve görseli daha güzeldir. Mavi kadifeden sonra bir diğer mavi karidesimiz de mavi melek karides. Mavi melek karides de mavi kadifeye göre birazcık da şeffafımsıdır. Yani renk tonları daha açıktır. Kopkoyu değildir. Şeffaf bölgeleri vardır. Mavi meleklerin üzerinde siyah noktalar olabilir, şeffaf noktalar olabilir ama mavi kadife kadar tok bir rengi yoktur. Yine ülkemizde en çok tercih edilen karideslerin başındadır. Benim de baktığım karides türlerinden biridir mavi melek. Ama mavi kadife kadar da böyle bence şık olan bir karides değil. Bir diğeri de mavi melekti. Diğer mavi karides türümüz de blue jelly'ler arkadaşlar. Blue jelly'ler çok tercih edilmez. Genelde böyle çok fazla karides olup koleksiyon yapanlar tercih eder. Onların rengi şeffafa yakındır. Deniz anasının birazcık mavileşmiş hali tonlarındadır. Benim tercih edeceğim bir karides türü değil ama ülkemizde çok az da olsa arayanlar var. Mavi jeli de bir diğer Neokardina türüdür. Karidesleri böyle sayarken koyudan açığa doğru yapalım. Böyle daha güzel oluyor bence. Kırmızı karideslerde de en koyu ve en tok rengi olan karides Bloody Mary karideslerdir. Bloody Mary karideslerde kırmızı Neokardina sınıfındaki canlıların en tok ve en koyu renge sahip olan karidesleridir. Bloody Mary'lerin rengi tam böyle kırmızı değildir. Bordoya yakındır. Hatta yer yer böyle bordo kahverengi renklerine çalanlar da vardır. Hatta bazı varyetelerinde beyaz göz ya da gözünün çevresinin beyaz halkalı olanı da vardır. Hatta buna Alman kanı mı diyordu, öyle bir şey de vardı. Bloody Mary de kırmızı karideslerin en yoğun kırmızı tonuna sahip, böyle şarap kırmızısı olan karides türleridir. Şurada görmüş olduğunuz akvaryumda da ben Bloody Mary karides bakıyorum hali hazırda. Bununla alakalı da ilerleyen dönemlerde konuşacağız. Bir diğer kırmızı Neokardinamız da kırmızı sakura'dır. Geçtiğimiz yıllarda ben de karma akvaryumda kırmızı sakura bakmıştım. Tercih edebilirim
edebileceğim ya da tavsiye edebileceğim kırmızı karideslerden biridir. Kırmızı sakuraların sırtında böyle birazcık daha şerit bant tarzında böyle açık renkler bulunur. Böyle kuyruktan kafasına kadar gelen. Onların rengi gerçekten bildiğimiz Türk bayrağı kırmızısı gibidir. Yani tam kırmızıdır. Vladimir'i gibi koyu değildir. Kırmızı sakura karidesleri bulması biraz zor. Yine böyle çok detaylı araştırıp ehli birinden bulabilirsiniz belki. Kırmızı sakura da bir diğer kırmızı Neokardina karidesimiz. Bir diğeri de kiraz karides. Kiraz karidesinin de rengi arkadaşlar yine böyle koyudan açığa doğru gidiyoruz demiştim. En açık renge sahip kırmızı Neokardina'dır. Rengi jeliye benzer, şeffafımsıdır. O yüzden benim sevdiğim veya tavsiye ettiğim bir Neokardina karides değildir. Bunu da belirtmiş olayım. Bir diğer türümüz de kiraz karides. Bir diğer türümüz de turuncu sakuralar arkadaşlar. Turuncu sakura da benim şu an şu dolabın içinde baktığım, sevdiğim karideslerden biridir. Gerçekten tesadüfen bir hobiden aldığım bir tür. Turuncu sakura karidesler seleksiyonunu yaparsanız ve gerçekten kaliteli, renkli bir koloni oluşturursanız devamlılığında güzel canlılar alabileceğiniz renkleri çok güzel karidesler. Bazı varyetelerinde bu tamamen hani baktığınız kolonideki canlıların rengiyle alakalı olarak sırt bandı olabiliyor. Üstünde puantiyeler ya da sim dediğimiz noktalar olabiliyor. Turuncu sakuranın aynı zamanda rili dediğimiz çizgili versiyonları da oluyor. Rili demek hani aslında gövdesinde kuşak var, şerit var anlamında düşünebilirsiniz. Benim de şu an favori karideslerimden biri de turuncu sakuradır. Turuncu sakurayı da ülkemizde böyle kaliteli bulmak biraz zor ne yazık ki. Çünkü çok tutulan bir Neokardina türü değil ama inşallah benim kafamda var. Güzel bir koloni yapmayı düşünüyorum turuncu sakuralardan. Ben rili karides çok tercih etmiyorum. Aynı şekilde kırmızılarda da rili oluyor bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Turuncu sakurada sevdiğim ve tavsiye edebileceğim Neokardina sınıfında karideslerden bir diğer. Geldik bir diğer karidesimize arkadaşlar. Benim de şu an kaliteli bir kandan koloni oluşturduğum, hatta şu an baktığım, gözüm gibi baktığım hatta favori canlılarım olan sarı ateş neon karidesler. Sarı ateş neon karidesler ülkemizde en çok tercih edilen, fiyatları diğerlerine nazaran biraz daha yüksek olan, hassas olan Neokardina karideslerdir. Sarı ateş neon denmesinin sebebi sırtındaki bandıdır. Neon eki buradan gelir. Sırtındaki bandı olmayan sarı karideslere de sarı ateş karides denir arkadaşlar. Sarı ateş karides ülkemizde ben hiç görmedim açıkçası. Varsa da bana denk gelmedi. İlanlarda, sosyal medyada vesaire hiçbir yerde görmedim. En yaygın olan ve bilindik neon olanıdır. Bu canlıların kalitesini sırtındaki bant, renk tokluğu yani renk koyuluğu, şeffaf olmayışı gibi bazı özellikleri değerini arttırır. Simli denilen versiyonları vardır. Gövdesinde böyle beyaz beyaz sarımtırak, altınvari böyle puantiyeler, noktalar olur. Bunlara da simli denir. Bunlar oldukça tabii canlının kalitesi arttığı söylenir. O yüzden hassas ve narin olduğu için diyeyim fiyatları biraz daha yüksektir. Sarı ateş neonlar da benim size tavsiye edebileceğim güzel karideslerin başında gelir. Bir diğer Neokardina da siyah gül karidestir. Siyah gül karidese ben açıkçası daha önce hiç bakmadım ama düşünmüştüm bir dönem. Ne yazık ki siyah gül karidesi de bulması biraz zor. Çok tercih edilen bir karides türü değil yine ülkemizde. Yine siyah gül karidesi de koleksiyonerler tercih ediyor. O yüzden çok fazla bahsedemeyeceğim kendisinden. Geçelim diğer türümüzden. Bu canlılar ülkemizde çok tercih edilen canlılar değil. Ayrıca bulsanız da kaliteli bulması zor. O yüzden alanlarda genelde pişman oluyor diyebilirim yani. Çünkü ben A kalite bu canlıdan buldum, gördüm diyemem. Bulanlar varsa da yazarsa biz de fikir sahibi oluruz. Bunlardan bir tanesi beyaz inci. Ülkemizde şu an sadece Timur abi üretiyor, şu an üretim aşamasında diyebiliyorum. Ama benim yurt dışında gördüğüm kaynaktaki gibi böyle Snow White gibi bir şey değil. Bir diğeri de yeşil karidesler. Bunların bir Jade versiyonu var. Jade diye yazılıyor. Green Jade. Bir diğeri de Green Jelly. Greenlerde de renkleri tutturamıyorlar diye biliyorum. Hani alttan gelen yavrularda mutlaka farklı renk atma ya da şeffaflaşma çok oluyormuş. Yine bunlar benim baktığım karidesler değil. Bunlardan da size bahsetmek istedim. Size ülkemizde en çok tercih edilen Neokardina karidesleri ve az tercih edilenleri de bildiğim, bilmediğim az çok size hepsini saydım. İsimlerinden anlayacağınız üzere karideslerin isimleri özellikle renkleri üstünden gidiyor. Bir de geldikleri soydan geliyor arkadaşlar. Bu karideslere biz bir arada bakabiliyoruz. Neokardina karideslerin hepsine bir akvaryumda bakabilirsiniz. Birbirlerine herhangi bir zararları olmaz ama istemediğimiz bir sonuç var. O yüzden biz bu karideslere ayrı bakıyoruz. Peki niye ayrı bakıyoruz? Neokardina karidesleri bir arada bir akvaryumda bakarsanız aralarında bir çiftleşme, çaprazlanma olacağı için gen aktarımından dolayı alttan gelecek yeni jenerasyonların renkleri bozuk çıkabiliyor arkadaşlar. Tabii bu bozukluk neye göre kime göre değişebilir yani zevk meselesi. Eğer özellikle rili ya da jeli tarzı karides bakmak istemiyorsanız bu bizim istemediğimiz bir şeydir ki zaten karides hobicilerin %95'i de bunu istemez. O yüzden biz Neokardina karideslerin hepsine ayrı akvaryumlarda bakıyoruz. Peki ayrı ayrı bakmak yeterli oluyor mu derseniz yetmiyor arkadaşlar. Bu karidesler genellikle çiftliklerde üretiliyor. Çiftliklerde üretim yapan insanlar tabii ki bir damızlık koloni oluşturup bunlarla üretim yapıyor ama o havuzlarda yıl
yıl boyu ya da sezon boyu onların seleksiyonuyla uğraşmıyorlar. Düşünsenize orada milyonlarca ya da yüz binlerce karides var diyeyim. Siz bunların kaçını seleksiyon yapıp beğenmediğinizi ayıracaksınız gibi bir nokta çıkıyor. Tabii ki pet shoplarda kaliteli karides bulabilirsiniz ama alttan istemediğiniz desen veya renkte karides çıkabilir. Bunu sürekli seleksiyon yapmanız lazım. Seleksiyondan bahsetmedim, hemen ondan da bahsedeyim. Size şu an elimdeki Sarı Ateş Neon karideslerden örnek vereceğim arkadaşlar. Sarı Ateş Neon karidesleri güvendiğim bir arkadaşımdan aldım. Karideslerin efendisi Yasin'den. Çok güzel kanlar, renkleri çok güzel. Her ne kadar kaliteli ve seceresi belli de olsa bu canlılar sizin beslediğiniz yemlere, su şartlarına, geçmişte kazandığı gen aktarımına bağlı olarak alttan gelen yavrular mutlaka farklı desende, bozuk, yani renkleri açık bir şekilde doğabiliyor. Bunu da zaten yaklaşık olarak 1,5 santime geldiğinde anlayabiliyoruz. Yani yeni doğduklarına zaten bütün karidesler şeffaf oluyor. Yani o yüzden her gördüğümüz karidesi biz ayırmıyoruz. Renklerini beğenmediğimiz, sırtındaki bant renkleri olabilir, bantlardaki kesilmeler, çiziklerin bozulması, koyu bir karides almışsınızdır, Bloody Mary gibi. Rengi açıksa onları alıyoruz, ayırıyoruz ve biz buna seleksiyon diyoruz. Aslında yapay seçilim, yani yapay seleksiyon diyebiliriz. Renk ve desen kalitesi canlılar bir akvaryumda olursa bunlar birbirleriyle çiftleşecek, birbirlerine gen aktaracak. Alttan gelen yavrular da anne ve babadan aldığı genlerle daha kaliteli çıkacaktır. Tabii ki bu sayı değişebilir. Dediğim gibi bu sizin aldığınız canlının geçmişten gelen genetik dizilimi, kanına diyeyim. Eğer birazcık daha profesyonel bir karides akvaryumu kuracaksanız, yani kaliteli canlılara bakıp üretmek istiyorsanız, hani birazcık da secere kontrolü yapın. Kim nereden almış, kimin karidesi nasıl üretmiş, hangi şartlarda gibi trikler var. O yüzden burada seleksiyon konusu çok önemli arkadaşlar. Karides akvaryumu olan akvarist arkadaşların birçoğu bu bilgileri biliyordur. Ama ben bu bilgileri karides hobisine başlamayı düşünen, akvaryumunda karides beslemek isteyenler için özellikle çekmek istedim. Neokardina karides nedir, görseli nasıldır, adı nedir vesaire gibi size küçük bilgiler vermek istedim. Videonun başında söylediğim gibi bu seride böyle sizi sıkacak Google bilgisi gibi böyle paragraf şeyler okuyup canınızı sıkmak istemedim. İkinci videomuzda da Neokardina karides akvaryumu için gerekli ekipmanlar nedir? Neokardina karides akvaryumu nasıl kurulur? Neler yeterli olur gibi A'dan Z'ye size Neokardina akvaryum kurulumunu da anlatacağım. Birinci videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz. Serinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.